Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler, hoş geldiniz. Eylül ayına, Eylül ayı, evet, arınmalar ve düzenlemeler vakti diyor adeta. Evet, Eylül ayı oldukça diğer aylarımıza göre daha verimli bir ay diyebiliriz. Ekim ve Kasım birazcık kritik olacak. O yüzden bu ayın başını değerlendirmekte fayda var sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Evet, şimdi haritanızı açacağım. Genel olan haritayı. Ve harita üzerinden gün ve gün olumlu günler, olumsuz günler hangileri ve Başak Yeni ayıyla ayın sonundaki Koç dolunayına şöyle bir bakıyor olacağız sizlerle beraber. Evet, eğer haritanız varsa herhangi bir aplikasyondan, laptopunuzdan veya eğer bir iPad'iniz bir şeyiniz varsa oradan da bakabilir, çıktı da alabilirsiniz. Bu sayede tabii ki takip etmeniz çok daha kolay olacaktır sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Evet, şimdi hemen ekranımı paylaşıyorum sizlerle. Evet sevgili ikizler, sizler için haritanızı hazırladım. Ayın kombinasyonuna göre buradan ilerliyor olacağız. Hemen ayın başında Ay Boğa'da giriyoruz. Sizin için tabii ki para konuları, işiniz, işte bulunduğunuz ortamdaki kişiler, ilişkiler, bunlarla ilgili yoğun mercek altına almışsınız ve bunlarla ilgili düzenlemeler, belki kararsızlıklar, işle ilgili yine iş ortamları, arkadaşlıklar, yeni çevreler. Burada yine hassasiyetin yoğun olduğu bir ay girişini görüyoruz. Evet, burada tabii ki çok güzel bir Güneş ve Merkür'ün yönetici gezegeniniz, biliyorsunuz Merkür. Lütfen Merkür'ünüzü takip edin sevgili ikizler. Evet, retro zamanları var ama haritanızda tabii ki farklılıklar gösterse de genel anlamda ikizler için Merkür'ün hareketi çok çok önemli. Ve Merkür Başak'ta en güzel yerinde, kendi yönettiği evinde olduğu için ayın başı Güneş'ten de almış olduğu güzel etkilerle beraber ilerliyor. Evet, kimi astrologlar buna yanık diyebiliyor, etkisini daha verimli gösteremiyor diyebiliyor. Klasik astroloji de öyle. Ama tabii ki Merkür'ün Başak'taki hali verimli, pratik, düzenlemeler yapan, bir şeyleri gerçekçi, pragmatik gözlüklerle rahat bir şekilde görebileceğini gösteriyor. O yüzden bir anlamda aslında kafanızdaki bazı düşünceler daha da netleşmiş olabilir. Yine bu ev, aile, iş konuları ile ilgili, o sıkışmış olduğunuz konularla ilgili aslında iç ses olarak size hangi yönde gitmeniz gerektiğini pragmatik bir şekilde gösteriyor olabilir. Bu anlamda olumlu bir yerde çalışıyor aslında ayın başında. Evet, şu an ilerletelim. Sizin burcunuza üçünde gelecek ay ve önemli bir gün, tam Uranüs'le kavuşum yapıyor. Burada işte bir takım haberler alabilirsiniz. Hızlı gelişmelerle ilgili dönüşler alabilirsiniz. Ayın başında bir iş başvurusuyla ilgili olabilir. Bir görüşünüzü geliştirmekle ilgili olabilir. Uranüs biliyorsunuz beklenmeyeni bekle etkisi veriyor. Yine dış görünüşle ilgili belki bir takım değişiklikler düşünüyorsanız burada da etkin bir şekilde çalışacak yapabilirsiniz. Farklı bir etki verebilir. Tabii ki haritalar farklı olduğu için bu bir genel yorum diyoruz. Ve ayın başında önemli kombinasyonlardan bir tanesi de ilerlediğimizde tabii ki gördüğünüz gibi yavaş yavaş Mars'la ikinci evde bir kavuşum yapan bir ay görüyoruz. Özellikle bugün, yani ayın altısında bir etkili Ay Mars kavuşumumuz var. Bugün önemli bir gün. Para çıkışlarınıza lütfen çok dikkat. Burada bir takım parayla ilgili işleriniz ortaya çıkabilir. Bu parayla ilgili alma verme harcamaları arttıran bir takım durumlar olabilir. Bugün birazcık aslında parayı kazanmak, parayı elde etmek, paraya daha fazla odaklandığınız günü ifade ediyor. Evet, ilerlediğimizde 8'i olumlu güzel günlerinden bir tanesi. 8'inde tabii ki biraz böyle Jüpiter'le beraber o güzel kavuşumu düşünme vakti. Bir proje düşünüyorsunuzdur, bir işinizi geliştirmekle ilgili bugünü kullanabilirsiniz. 8'i bu anlamda geliştirici eğitimler, işte yakın çevreyle ilgili seyahatler, anlaşmalar, konuşmalar, bir düşünceyi ileriye taşımalar anlamında güzel bir gün olacak. Ve onuna geldik. Onu da çok önemli günlerimizden bir tanesi sevgili ikizler. Evet, onun da artık Venüs, gördüğünüz gibi beşinci evinizde, altıncı evinize doğru Akrep Burcu'na geçiyor olacak. Ben Placidus'u kullanıyorum ama Kasp'a baktığımızda tabii ki altıncı ev. İşinizi verimli hale getirmek, ilişkilerinizi verimli hale getirmek. Venüs'ün burada çalışmalarınızı artıran bir noktada çalıştığını görüyoruz. Güzelleştiriyor aslında. Fakat Venüs Akrep'te nasıldır? Venüs Akrep'te derin sevdalar,
Hani Kara Sevda diye bir şarkı vardı. Bunun gibi duygusal derinliği arttırıyor. Geçmiş ilişkilerdeki hassasiyeti arttırıyor. Zaten ayın başında da bu ilişki potansiyeliyle ilgili bir takım değişimler, bir takım bazı noktaları, ince detayları görmeler veriyordu. Şimdi artık tamamen akrebe geçmesiyle beraber daha da derinleştiriyor bu işi. Yine sağlık konuları da ön plana geliyor 6. eve girdiği için. İşte bir takım kadınsal rahatsızlıklar, işte bir takım geçmişteki rahatsızlıklarla ilgili durumlar varsa buraya kaçınmak önemli. Bedeni takip etmek önemli bu anlamda. Plüton'la bir karşıtlık yaparak girecek sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Tabii ki Plüton'la yapmış olduğu bu karesi aslında ilişkilerle ilgili zorlanmaları ifade ediyor. Bu belki ilişkinizi bir üst noktaya taşımadan önce geçmişteki o problematik yapıları çözmekle ilgili tutkuyla üzerine düşebilir. Herhangi iş ve bir projeyi geliştirmekle ilgili tutkuyla üzerine düşebilir. Ama zararlı bir yerde çalışıyor aslında. Yani burada bir şeyi toparlamakla ilgili çok yoğun bir duygusal etki veriyor. O yüzden zararlı yaklaşımlardan kaçınmak lazım. Hesapçı yaklaşımlardan kaçınmak lazım. Tabii ki Akrep burcunda olduğu için hani o geçmiş zararlı noktalara fazlaca takıntı haline getirmek gibi etkiler de getirebilir. Tabii ki bu da sistemin diğer yönü. Bunu karşı tarafla işte karşı tarafla anlaşmalarda yine çalışabilir. Sistem yenilemelerinin etkin olacağı bir noktada hareket edecek artık Venüs. Burada tabii ki Akrep Burcu'nda aynı zamanda dönüşüm de var burada Plüton'la beraber. İlişkileri dönüştürüyor olabilirsiniz. Parayla ilgili konuyu dönüştürüyor olabilirsiniz ama burada bir zorlanma hali var. Bir şeyleri çok fazla içselleştirme hali yaratıyor. O yüzden tabii ki Merkür'de artık gördüğünüz gibi teraziye yerleşiyor. Merkür aslında terazide daha ikili ilişkilerle ilgili tamamen zekamızın o yönde çalışacağını gösteriyor. İşte sosyal medya, ilişkiler, geçmiş aşk hikayeleri, sevdiğiniz kişiler, çocuklarınız, onların gündemleri bunlarla ilgili bir süreç başlatıyor olacak aslında. Evet, 11'ine doğru geldiğimizde de tabii ki en önemli Başak Yeni Ayı gerçekleşiyor. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Başak Yeni Ayı sizin için oldukça verimli bir yerde çalışıyor olacak. Evet, Merkür ve Venüs'ün başı çektiği Başak Yeni Ayı'nda zaten Merkür'ümüz Terazi burcunda hareket ediyor ve büyük hava üçgeni yaratıyor. Hani ayın başında demiştik ya işle ilgili, parayla ilgili ilişkilerle bir dönüşüm vakti gelmişti. Belki kararlarınızın daha da netleştiği, o içsel adaptasyonu, otomasyonu rahat bir şekilde sağladınız. Yine bu tabii ki beşinci ev olduğu için sanat evi, üretkenlik evi, yatırımlar evi aynı zamanda burada bir takım yeni başlangıçlar ve bunun adaptasyonuyla ilgili çalışmalar yapmaya başladığınızı görüyoruz. Burada yine sevdiğiniz kişilerle ilgili daha toparlanan bir enerji var. Biraz böyle aslında Başak yeni ayı sadeleşmeyi ifade ediyor. Arınma hem de yeni ay ile beraber bir şeyleri arındırıyorsunuz. İşte burada yeni başlangıçlarla ilgili arınma süreci, bir şeylere karar veriyorsunuz, bir şeyleri eliyorsunuz. Bu tabii ki meslek yaşamını da çok fazla içine alıyor. Çünkü yine Kova burcunda ilerleyen bir 10. ev pozisyonu görüyoruz. Zaten yoğun bir dönüşüm vardı Plüton Kova'da biliyorsunuz. Bu yeni bir yere yerleşmiş olabilirsiniz. Yabancı diller olabilir. İşinizi bir farklı kaynağa taşımak olabilir. Burada bir değişim enerjisi. Bu anlamda Başak Yeni Ayı sizin için faydalı çalışacak. Sosyal medya, bloglar, işinizle ilgili işte bu AI kullanımları bunlarla ilgili oldukça verimli çalışan bir yerde. Hala kafa karışıklıkları olabilir ama onları daha netleştiren bir Başak Yeni Ayı diyor ki pratik ol, pragmatik ol, yeni başlangıçlar için adaptasyonunu sağla diyor adeta bu anlamda çok güzel. Peki para konularına bakalım. Para konularında değişim dönüşüm geçiriyorsunuz demiştik. Zorlanma var hala sevgili ikizler. Yani dilediğiniz gibi o parada düzen kurma. Dilediğiniz gibi tam rayına oturdum dediğiniz bir süre değil. Ama Başak yeni ayı burada tohum ekiyorsunuz yeni ayda. Bu tohum ektiğiniz tohum sizi çok verimli hale getirecek. Bu bir sürecin başlangıcı olarak görebilirsiniz. Bu Başak yeni ayı oldukça olumlu. Lütfen kullanın. Ne yapılması gerekiyorsa yapın burada. Kaçınmayın. Ve burada tabii ki siz ikizler kolay adapte olan insanlarsınız. Herhangi bir değişimi çok kolay anlayan ve oradaki pratik düzenlemeyi hızlıca yapabilen insanlarsınız. O anlamda çok fayda sağlıyor aslında. Para konularındaki kayıpları burada toparlama vakti, sadeleş, düzen kur ve ilerleme vakti diyen bir Başak Yeni ayı görüyoruz. Evet Plüton karesi demiştik. Venüs'ün Plüton'la karesi. İlişkiler tabii ki öyle
değil. Bu anlamda sadeleşme derken ilişkilerdeki bu geçmiş aşk ilişkileri, sevdiğiniz partneriniz, eşiniz bunlarla ilgili evet yoğun duygular var. Burada duygusal olarak bir şeyleri arındırmak belki karşınızdaki kişiyle yaraları toplamak anlamında da çok kuvvetli çalışan bir Başak Yeni ayı görüyoruz. Bedene bakalım. Bedende acaba medikal olarak neler? Tabii ki Başak olduğu için bağırsak, midye, pardon midye diyorum, mide, kolon sistemleri burada çok etkin. Tabii ki dördüncü evinizden çıkan bir ay bu. Yoğun bir şekilde mide, işte yeme iştah kaybı, bu gibi konular varsa toparlamakta fayda var. Çünkü geçmiş konularda bir vurgusu var. Çünkü bu ay aslında Merkür'le beraber sinodik döngülerde yengeçten geldi. Bu ailevi konularda size yük olan konular, aileyle ilgili sıkıntılar, işinizi ortaya koymadaki ev ve yerleşim düzenleriyle ilgili düzen kurma, sadeleşme ile beraber olumlu olacağını gösteriyor. Bu anlamda işte diyetler, detokslar, yemenizi içmenizi toparlamalar, işte bir spor veya egzersiz bir şey yapıyorsanız bunları düzenlemek anlamında çok güzel bir Başak Yeneği lütfen kullanın. Ve 12'sinden sonra zaten yeni ay ile beraber Merkür'ün Plüton'la o güzel üçgeni çalışacak. İşte adeta bir terapist etkisi diyoruz. Bütün noktaları görme. Gördüğünüz gibi ayla da çok güzel. 12'sini de kullanabilirsiniz. Bu sosyal medya, yaratıcılık, sanat, yazarlık, iletişim bu anlamda çok verimli. İş görüşmeleri, yeni bir işle ilgili bağlantı kurma, yeni ortamlara girme bu anlamda çok güzel sözler, girişimler derinlemesine etki verecek. Yabancılar, yabancı dil konuları, işinizle ilgili bir eğitim süreci çok güzel. Girişim için uygun günler yine 14 ve 15'i de çok güzel günler. Yine ikili ilişkiler ilgili Venüs'ün Ay'la yapmış olduğu bu kavuşum o problematik yapıyı görüp o kişilerle konuşup anlaşmak için çok güzel, verimli, şifalandıran etkiler taşıyor. 18'ine kadar. Evet, 18'ine geldiğimizde zorlu günler başlıyor sevgili ikizler. Güneş artık Terazi burcuna geçecek. 18'inden itibaren biraz daha aslında o Merkür'ün Satürn'e karşılığı başlıyor. Evet belki o projelere karar verdiniz ama şimdi artık o zorlukları görme. Biraz bir tıkanma hali. O belgeler gecikebilir. Bir takım iş başvuruları ile ilgili aksamalar oluşabilir. İletişimde blokajlar oluşabilir. Bunu gösteriyor. Çünkü tam karşısına Satürn oturmuş vaziyette. Bu da sizin iş, arkadaşlar, ortak çevre, yine hayaller, umutlar, yapmak istediğiniz şeyleri ortaya koymalar, konuşmalar beklediğiniz etki vermeyebilir. Ama mücadeleyi arttıracağı kesin. Mars çünkü ikinci evde, mücadele gücünüz yüksek olacak. Bu bir süreç. Bunu unutmayalım lütfen. Her zaman aynı etkiler olmuyor. Belki bir işe başladınız ama bir nadasa bırakma süreci olarak görebiliriz. Toprağı hani dinlendirme. Evet artık orada bir o halle beraber durabilme süreci de diyebiliriz. Ama aksayabileceğini lütfen unutmayın. Ve 23'üne geldiğimde artık Güneş de teraziye yerleşti. Çok güzel bir yere yerleşti. Beşinci evinize yerleşti. Çocuklar, aşk, sevgi, yatırımlar burada bir parlama halindesiniz. Evet işler tıkanmış olabilir, yolunda gitmeyebilir, bazı şeyler aksamış olabilir ama yaratıcı gücünüz, sevginiz, kalbiniz, ikili ilişkilerdeki olumlu konuşmalarınız Plüton'la beraber çok olumlu olacak sizler için. Tabii ki 23'ü ile beraber Venüs de pardon Neptün'le de bir karşıtlık yaparak gelecek. Evet bir belirsizlik hali olabilir. Duygusal olarak bir boşluk hissi yaratabilir. Belki bir kararsızlık hali yaratabilir. Fakat demiştik ya burada çok büyük bir hava üçgeni var. Siz hava elementi burcusunuz. O anlamda farklılıklar ve değişiklikleri aslında hissettiğinizde bir süre. Oradaki o belirsizlik aslında doğal olarak görebiliyor olacaksınız. 9. evde Uranüs birinci evinizde. Ve tabii ki Merkür de yine havada terazide beşinci evde yeni bir proje, yeni bir işi geliştirmekle ilgili düşünceler adeta hani bir doğum süreci gibi çalışıyor olacak. Bu sürede zaten oldukça verimli bir uyanış var. Bir uyanış vakti. Yeni fikirler, yeni düşünceler, keza hem ilişkiler hem iş konusunda bir uyanış vakti. Merkür zaten Başak'tan kalktı geldi teraziye ilişkilerle ilgili burada bir şeyleri artık düzenlemeye başladığı ve biraz daha diplomasiye doğru yürüdüğü zamanlar. Evet ve bu süre
Evet, 22'sini şu anlamda kullanabilirsiniz. Merkür Jüpiter'le çok güzel bir seksil yapıyor. Nedir bu? Bu düşünceleri beslemek, yeni eğitim, iletişimler, zihinsel zekanız çok aktif çalışacak, fırsatlara açık gelişmeler için bunları tamamlamada çok fayda sağlayacak. İşte bu araba olabilir, araba almak, arabanızı yenilemek, bir işin üzerinden bir takım planlar içinde yenilenmesini sağlamak, yine eğitim demiştik, işi besleyecek sizin işinizi, yabancı dil eğitimleri olabilir. Bunlarla ilgili oldukça da verimli bir yerde oluyor aslında 22'si ve bu süreci. Ve 26'ya geldiğimizde 26'sında da Koç dolunayına geldik sevgili ikizler. Koç dolunayı yenilikçi fakat duygusal olarak da kırgınlığı çok olan bir dolunay. Gördüğünüz gibi tam 11. evinizde Satürn, Neptün üçü birlikte Koç burcunun içinde yoğun bir duygusal bunalım hali yaratabilir. Evet, çünkü burada Ay tamamen sıkışmış vaziyette. Duygular tamamen sıkışmış vaziyette. Güneş burada 5. evde var olmaya çalışıyor. Hayaller ve gerçeklikler arasında bazı yanılsamalar yaratabilir. Tabii duygusal olarak bunaltıcı ve zorlayıcı demiştik. Yöneticisi Mars kritik derecede 3. evinizde. Lütfen burada işte acil oraya gitme, buraya gitme, yaşamda bir hız olacak zaten. Fakat Mars'ın bu kritik derecesinden dolayı ve Mars'ın tek karesinden dolayı Kayron'la beraber acele etmemek gereken bir süre. Dürtüsel, hani o bunalımı atmak için hani bir an önce şu işi yapayım, halledeyim de işim açılsın deyip de atılgan olmamak gereken bir yer. Patlamaya hazır bir Mars hareketi var burada. Mars yengeçte pasiftir, fakat bu pasifliği öfke ve duygusal kırgınlıkları ortaya koymada bir takım sıkıntılar yaratabilir. Bu yüzden burada duygusal kırgınlıkla öfke ve duygusal sıkıntıların bir anda ortaya çıkması, dolunayda yükselen o etkiyi dikkat etmemiz gereken bir sürede olacak. Hiç mi olumlu yanı yok? Tabii ki Güneş, Uranüs, Plüton büyük hava üçgeni yapıyor. Siz hava burcusunuz. Burada bir şans getiriyor. Ortak alanda barışçıl, uyumlu konuşmalar, burada kişilerle ilgili ortak alanda özellikle arkadaşlarınız olabilir, iş çevreniz olabilir, bir sosyal ortama dahilsinizdir, orada konuşma yapıyorsunuzdur, bir yaratıcı iş yapıyorsunuzdur sosyal medyada. Bilin ki burada bir baskı var. Burada dilediğiniz gibi gitmeyen bir konu var. Belki de bazı kişilerin sizin için aslında iyi olmadığı durumu var. Ama burada bunu fark etmek, tabii ki o büyük hava üçgeniyle daha olumlu bir yerde dengeyi kurmak için size çok fayda sağlayacak. Bu iş konularıyla da aynı şekilde gerçekleşiyor. Tabii ki Akrep'te gördüğünüz gibi Venüs de 6'da çalışıyor. Yani burada çalışmalarınızla ilgili aslında destek veriyor olacak öte yandan. Yani ne kadar Plüton'da baskılansa da burada içsel baskılı duygulara dikkat etmek gereken bir süre. Bu kişileri elemek, bu kişilerle ilgili bağ kopartmak, bu sosyal ortamlarla ilgili işte Koç dolunayının o keskin etkilerine dikkat etmek gerekiyor. Bazı konuşmalar ortaya çıkabilir bu hava üçgeniyle. Orada daha aslında otokontrollü olmak fayda sağlayacak diyen bir Koç dolunayı. Demiştik ya, yenilikçi fakat duygusal kırgınlığı çok yoğun olan bir Koç dolunayı. Medikal etkilere bakalım. Medikal etkilerde Koç olduğu için baş ağrıları, dişler, çizgili kaslar, safra kesesi, cinsel rahatsızlıklar, bunlara etki olabileceğini gösteriyor. İlla olacak diye bir şey değil ama etki alanı genel anlamda burayı ifade ediyor. Evet, paraya bakmadık. Parada yanıltıcı etkilere dikkat etmek gerekiyor sevgili ikizler. Güzel projeler, işler içinde olabilirsiniz ama para tabii ki 3. evde yanma yerine doğru gitmiş. 29 kritik dereceyle. Kayronluk tek de var zaten burada Merkür'le beraber. Hani buradaki yatırımlarınıza lütfen bu sürede dikkat edin. Geçmiş hesaplara lütfen dikkat edin. Geçmişten gelen bazı hesaplar biraz riskli harcamalar, dikkat etmek gereken bir süreyi işaret ediyor. Onun haricinde bunları hallettikten sonra hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sevgili ikizler, güzelliğiyle gelsin. Ve 28'e geldiğimizde Mars artık Aslan Burcu'na geçiyor. Bakın buraya lütfen bir dikkat. Hani bu Koç şeyinden çıkarken bu birkaç güne lütfen dikkat edin. Çünkü Mars kritik noktadan geçecek. Üstelik Plüton'la karşıtlık yaparak gelecek. 3-9 aksınızda. Birden bir yere gitmeler, yolculuklar, işte araba, trafik, hız, bunlarla ilgili problematik çalışabilen bir yer aslında burası. Bu birkaç gün buraları kontrol etmekte fayda var diyoruz. Plüton'la karşıt yapacağı için de
Tabii ki Mars Aslan'da nasıl? Girişimler, iddialı çıkışlar, cesur, yaratıcı. Mars'ın sevdiği bir yer aslında Aslan, ama Plüton'la karşıtlık yaptığı zaman zorlayıcı. İşte sıkışmalar, ay kapanışa doğru gidiyor artık, biliyorsunuz bitti, artık Eylül ayı bitiyor olacak. Merkür de burada çok olumlu çalışmıyor aslında. Hem Kayron'la karşıt bir halde Merkür, görüyorsunuz burada. Hem de Mars'la beraber tek kare halinde olacak. İşte konuşmalar, bu sosyal ortamda özellikle bir takım çıkışlar, bir takım yüksek oktavlı konuşmalar, karşı taraf yanlış anlayacak veya hani o tam anlamıyla baltayı taşa vurma denen nokta. Çünkü taş burada Plüton tam karşısında. Duygusal olarak zorlayabilir, öfkeli çıkışlar ve yüksek çıkışlara, karşı taraflar anlaşmazlıklara neden olabilen bir ay kapanışıymış sevgili ikizler. Evet, sizler için geldi. Güzel bir ay diliyorum. Açıkçası ben de hani ayın sonuna doğru giderken bu kadar yoğunlaşan bir enerji ve Mars'ın bu kadar kritik noktalarda hareket etmesini biraz can sıkıcı buluyorum. Doğru. Ama yapacak bir şey yok. Göksel konum bu anlamda. Buraları hani biraz daha otokontrolü sağlayabilirsek olumlu bir şekilde, ve ayın başı aslında çok çok olumlu. Ayın başında bir takım konuları görüp geliştirme anlamında çok çok verimli. İşleriniz hayırlı uğurlu olsun. Bence galiba ikinci bir iş veya işinizle ilgili bir takım değişimlerde güzel verimler sağlayacağınız bir aybaşı olduğunu görüyoruz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Size şimdi şöyle küçük bir şey göstermek istiyorum. Bu takvim, electional takvim dediğimiz, yıllık olarak yapıyoruz. 2027 electional dediğimiz seçim astrolojisi oluyor. Yani filtrelenmiş, aslında election tam Türkçesi seçim değil, ama burada işte güzellik, sağlık, finans, sizin için olumlu olacak şeyler doğum haritanıza göre hazırlıyoruz. Ve bunu tabii ki ben Mısır konseptiyle yaptım. Mısır, Egypt, işte Anadolu kültürleri, Yunan kültürü, ofisinizde, evinizde size güzel bir şekilde takip etmenizi sağlıyor, biliyor olacak. Bunu kendim bu şekilde gösteriyorum. Bana mail olarak geçerseniz bununla ilgili çalışmanızı yapabiliriz. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Güzel bir ay diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımı.